Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda mozaik tekniği kullanarak yapmış olduğum bu güzel desenli çalışmanın nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Evet, bir takipçim istedi arkadaşlarım bunu modeli yapmamı. Şimdi nasıl yapıldığına hemen geçelim. Ben modelimi yaparken Alize Cotton Gold'un şöyle kahverengi bir ipi belki yapmak isteyenler olur. 26 numara arkadaşlarım kahvemiz. Diğeri ise batik bir ip kullandım. Bunu illa batik olacak diye bir şey yok. Dilediğiniz her rengi kullanabilirsiniz her sırada. Örneğin şurada farklı bir renk, şurada farklı bir renk. Sadece bir tane ana renge ihtiyacınız olacak. Bunun rengi ise 79-38 arkadaşlarım. Şöyle batik bir ip. Şimdi modelimiz 4 artı 4 artı 4 şeklinde gidiyor. 2 tane de kenardaki yerlerimiz için zincir çekmemiz gerekiyor. Şimdi ben burada aslında 3 tane farklı desen var arkadaşlarım. Bir tanesi şurası, şu kısmı, bir tanesi burası ve biri de bu gördüğünüz kısmı. Şimdi bundan bluzlar, hırkalar, böyle battaniyeler dilediğiniz bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Öncelikle keserek yapacağız. Daha kolay ve daha güzel görünmesi için şöyle alıyorum ve ben 20 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi yapacağınız projenin boyuna göre arkadaşlarım, ne projesinde kullanacaksanız ona göre zincirlerinizi çekin. Hatta bir iki tane de böyle arttırın, fazladan çekin ki sıkıntı yaşamayın. Sonra fazlasını kesebilirsiniz. İlk sırada arkadaşlarım bütün zincirlerimin içerisine giriş yapıyoruz. Şöyle giriş yapıyorum ve hepsine sık iğne işlemi uyguluyorum. Tığım ise 3,25 kullandım arkadaşlarım. Elinize göre değiştirebilirsiniz tabii ki. Şöyle biraz daha aydınlık olsun. Dediğim gibi bütün zincirlerin içerisinden giriş yapıyoruz ilk sırayı ve sık iğne yaparak sona doğru gidiyoruz. Şöyle geldim. Buradan da girişimi yapıyorum. Son zincirin içerisinden bir tane zincir çekiyorum. Burası önemli. Bir zinciri çektik. Şimdi kapatmasını göstereceğim size. Şöyle kesiyorum. Bir miktar ip bıraktım. Evet, şimdi diğer rengimize geçiyoruz arkadaşlarım. Bakın burayı bu şekilde tamamladık. Şöyle alıyorum. Biraz burada da ip bırakıyorum. Şu köşesinden giriş yaptım. Sonra bir tane zincir çekiyorum ve bakın şu V gibi olan yerlerin üst kısmından giriş yaparak yine sık iğneler yapıp devam ediyoruz bu sırayı. Bu şekilde. Bakın hep buradan alarak devam ediyoruz. Şimdi bu sonlara geldiğimizde bunu bu şekilde alıyorum. Fazla olan ipimi şöyle arkadan sık iğnemin içerisine katıyorum. Şimdi en son yere geldiğimizde ise bakın şuradan giriş yaptım. Buradan da aynı şekilde kenardaki şu yerden de girişimizi yapıyoruz. Şöyle ikisinden birlikte aldık ve bir tane sık iğne yaptık. Sonra bir zincir çektik, kesiyoruz.
şekilde bir görüntü elde ettik. Şimdi arkadaşlarım, burada yine bakın, bu açık renk daha iyi oldu. Bakın şuradan giriş yapıyoruz. Şöyle ikisinden birlikte aldık. Şöyle tutunuyoruz. Biraz ip bıraktık yine. Bir tane zincirimizi çektik. Hemen buradan üzerine bir aldık. Şu alttaki bıraktığımız V gibi olan yerin ilkinden, yani bize bakan tarafından giriş yapıp şöyle bir tane buraya ikili trabzan yaptık. Sonra şu yine bakın V olan yerler şurası. Bu arka tarafından giriş yapıyoruz. Şöyle ve buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonra üzerine bir aldık. Alttan bir tane atlayıp hemen bakın şu birinci oluyor. Şu ikinciden giriş yapıyoruz. Ve buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Araya bir tane sık iğne yapıyoruz. Yine bu arka tarafına. Şöyle. Sonra tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle 1 2 3. Sonra bir tane sık iğne, 3 tane tekrar alttan da bu arada bakın şu denk gelen yeri şurası, buraya atlıyoruz. Diğerinden giriş yapıp arkada da bir tanesini bırakmış oluyoruz. Şöyle arkadaşlar. 1 2 3. Bir tane sık iğne, 3 tane ikili trabzan yapıp devam ediyoruz. 1 2 3. Bir tane şöyle sık iğne, tekrar 3 tane bunu burada genel olarak ikili trabzan yapacağımızdan şöyle aradan alabiliriz. Şu şekilde yaptık. Üçüncüyü de yapıyoruz. Bir tane buraya sık iğne yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. İlk başta yaptığımız gibi şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi bir tane zincirimizi çektik yine ve kesiyoruz artık bunu. Diğer ipimize geçiyoruz. Yine bakın bu girişler ve son bitirişler hep aynı şekilde devam edecek arkadaşlarım. Şuradan girişimi yaptım. İpimi alıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Bu ikili trabzanımın üzerine bir tane şöyle sık iğnemi yapıyorum önce. Sonra üzerine bir aldım. Alta iniyorum. Bakın şurada bıraktığım sık iğnemin içerisinden giriş yapıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane bu V gibi olan yerlerin üzerine, arka taraflarına arkadaşlar sık iğne ile geçiyorum. Şöyle. Sonra bir tane, isterseniz bu şekilde de alabilirsiniz. Bir tane ikili trabzan, 3 tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şimdi bu son olan ikili trabzanımın da şöyle üstünden girişimi yapıyorum, arka tarafına doğru ikili alıyorduk biliyorsunuz. Şöyle aldım ve buraya sık iğnemi yaptım, bir zincirimi çektim ve kesiyorum. Diğer rengime geçiyorum. Buradan yine girişimizi yapıyoruz. Bu şekilde. Sonra aldık. Bir tane zincirimizi çektik.
Bunun üzerine sık iğne yapıyorum. Şu ikili trabzanımın hemen üzerine şöyle 3 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 1 2 3. Sonra bakın şurada 3 tane ikili trabzanım vardı. Ortasındaki yerden giriş yapıyorum. Şöyle bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum tam ortanın üzerine. 3 tane sık iğne. 1 2 3. Bir tane ikili trabzan. Bakın şu görüntüyü elde ediyoruz. Şu. Şimdi devam edelim. Yine 1 2 3. Bir tane ikili trabzan. 1. Bu ipi de şöyle alalım. 2 3. Bir tane ikili trabzan. 3 tane sık iğne yapıp devam ediyoruz. 2 bakın şöyle şuradan ve buradan giriş yaptım. Aldım. Bir tane zincir çektim. Kesiyorum. Evet. Görüntümüz bu şekilde geldi. Şimdi diğerine geçelim. Şimdi bir tane zincirimi çektikten sonra buraya giriş yapıyorum. Bakın şu fazla ipimi şöyle aradan alayım. Çünkü burada ikili trabzan yapacağız. 1 2 3. Sonra bir tane sık iğne. Tekrar 3 tane bu rengimizle ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Bir tane yine sık iğne, 3 tane ikili trabzan yapıp devam ediyoruz. 1 2 3. Bir tane zincirimi çektim ve kesiyorum. Bakın şöyle bir görüntü elde ettik arkadaşlar. Şimdiki sıramızda hepsini tek renk olarak modeli değiştireceğimiz için şöyle aldım. Hepsini arkadaşlarım şu şekilde bakın. Arkalarından yine alarak bu rengimizle sık iğneler yapıyoruz. Şöyle. Sık iğnelerin hepsini bu arkadan çalışıyoruz. İkili trabzanların hepsini öndeki şuralardan çalışıyoruz arkadaşlar. Mozaik tekniğinin en büyük özelliklerinden bir tanesi de bu. Bir de altta ikili trabzan varsa üzerine ikili trabzan yapamıyoruz. Şöyle devam edelim. Geri dönerek de ip kesmeden de yapabilirsiniz ama o görüntüsü bu önden yapılan gibi, kesilerek yapılan gibi olmuyor arkadaşlarım. Kesinlikle bunu size söyleyebilirim. Şöyle geçtikten sonra şimdi diğer rengimizle aynı şekilde sık iğne yaparak devam ediyoruz. Yeni modele başlamış oluyoruz böylelikle.
Dediğim gibi bu her model değişiminde farklı ipler de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani illa şey olacak diye bir şey yok. Aralarda farklı farklı renkli ipleri kullanabilirsiniz. Şimdi yine aynı şekilde girişimizi yapıyoruz. Bir zincirimizi çektik. Buradan giriş yapıyoruz yine. 1 2 3 3 tane buraya sık iğne yaptım. Sonra üzerine bir alıyorum arkadaşlarım. Şu bakın şunun tam üstüne geliyor zaten. Şuradan giriş yapıyor. Aşağıdaki modelin de akışını bozmayacak şekilde şöyle bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 3 tane sık iğne 1 2 3 aldık üzerine. Şuradan girişimizi yaptık ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 üzerine aldık, alttan giriş yaptık ve burayı tamamladık. Yine 3 tane sık iğne, bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Diğer rengime geçiyorum. Yine girişimi yaptım. Şimdi bir tane sık iğne üzerine bir aldım. Ortadaki sık iğnemin üzerine isterseniz bu şekilde, isterseniz bu şekilde, hangisi kolayınıza gelirse arkadaşlarım o şekilde alıyoruz ve bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 tane sık iğne, bir tane tam ortadakinin üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle bir görüntü arkadaşlar. Şimdi devam edelim. 1 2 3 sonra aldık üzerine bir tane ikili trabzan. 1 2 3 bir tane ikili trabzan. 1 2 3 bir tane ikili trabzan yaptık. Sonra 3 tane sık iğne yapıyoruz. Ortadakine bir tane ikili trabzan, buraya tekrar bir tane sık iğne yaptık, tamamladık. Şimdi diğer rengimize geçelim. Şimdi bir tane üzerine alıyorum ve bakın şuradan giriş yapıyorum. Şöyle buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra bu ikili trabzanımın üzerine sık iğnemi yapıyorum. Buraya tekrar ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra bir tane sık iğne yaptım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan yaptım, sık iğne yaptım. İkili trabzan, sık iğne, ikili trabzan, sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Şöyle bakın. Birine ikili trabzan, birine sık iğne. Yapıp şu görüntüyü elde ediyoruz arkadaşlar.
Bir tane son olarak yaptım ve bir tane de ikili trabzanla bitiriyorum. Bakın şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi yine diğer rengimize geçiyoruz. Bir zincirimi çektim. Hemen yanındaki ikili trabzanın üzerine sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 3 tane, bakın şöyle yaptım. Şu kutucuğun içerisinde olan yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. Bakın buranın üzerine sık iğne ile geçiyoruz. 1 2 3. Şunu, şu deseni tersini çevirmiş oluyoruz arkadaşlar böylelikle. Bakın şöyle. Şimdi 3 tane sık iğne. 1 2 3, bir tane ikili trabzan, 3 tane sık iğne, 1 2 3, yine 3 tane sık iğne ile bitiriyoruz. Evet, görüntümüz bu şekle geldi. Şimdi arkadaşlarım diğer rengime geçiyorum. Şimdi buraya hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Şuranın üzerine bir tane, tam ortaya denk geliyor zaten, ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra 3 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Şöyle aldım. 1 2 3. Sonra bakın tam bunun ortasına denk geliyor. Buraya giriş yaparak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Şimdi 3 tane yine sık iğne. 1 2 3. Sonra bir tane hemen şuradan alıp ikili trabzanımı yapıyorum. Şuraların üzerlerine bakın ikili trabzan yapıyoruz. Araya da zaten sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3 aldık, devam ediyoruz. Evet, bakın görüntümüz bu şekilde geldi. Şimdi arkadaşlarım bir sıra aynı rengimizle burada yine model geçişi var, bakın bu modele geçeceğiz. O yüzden şimdi aynı rengimizle bir sıra daha devam ediyoruz. Sık iğne yaparak şöyle aldım. Hepsine sık iğne yaparak geçiyorum. Aynı şekilde diğer rengimizi de bir sıra şeklinde sık iğne yapıyoruz. Önce bunu tamamlayalım. Kafanız karışmasın şimdi. Şimdi bunu tamamlayalım sık iğneler ile. Şöyle
Şimdi bu rengimizde aynı işlemi uygulayalım. Yeni modelimize geçelim. Şöyle aldım. Evet, şimdi görüntümüz bu şekilde geldi. Diğer desenimize geçiyoruz. Onda da aynı ilk başta yaptığımız gibi şöyle girişimizi yaptık yine kenardan. Şimdi arkadaşlarım bunda buradan girişimi yaptım. Hemen ilkinden başlayarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Sonra bir tane sık iğne yapıyorum araya. Şöyle. Sonra 3 tane yine bakın bunu atlıyoruz. Buradan başlayarak ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Sonra bir sık iğne, 3 ikili trabzan yapıp devam ediyoruz. Evet, diğer rengime geçiyorum. Kenar girişimi yaptım. Şimdi 3 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 1 2 ve 3. Sonra bu bıraktığımız bir tane yere bir tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Sonra 3 tane sık iğne yapıyoruz. Yine 1 2 3. Sonra bir tane araya ikili trabzan yapıyoruz. Sonra tekrar 3 tane sık iğne, bir tane ikili trabzan yapıp bu sırayı bu rengimizde bu şekilde tamamlıyoruz.
Evet, şöyle arkadaşlarım, şimdi girişimi yaptım. Önce bir tane sık iğne üçlünün üzerine, ortadakinin üzerine bir tane ikili trabzan, sonra araya 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3, sonra bir tane buraya ikili trabzan, 3 tane sık iğne şeklinde yapıp devam ediyoruz. Bakın şöyle, şunların üzerlerine birer tane ikili trabzan yapıp aradaki yere ise 3 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi bu rengimizle 3 bıraktığımız boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle aldık, bağladık. İlkini buraya, bir tane kenardan bırakmıştık arkadaşlar, onu buraya yapıyoruz. Sonra bir tane sık iğne, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz boşluğa. Bir tane tekrar sık iğne, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bakın şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi diğer rengimizle arada bıraktığımız bir olan yerlere sadece bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Diğer yerlere şöyle bakın, girişimi yaptım. İlkine sık iğne yaptım. Sonra bunun üzerine yine ikili trabzan yapıyorum. Aradaki bu 3 yere 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3, buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer rengime geçtim. Şimdi bu rengimle arkadaşlarım şuradan girişimizi yapalım. Üç tane sık iğne, 1 2
3. Sonra bir tane bunun üzerine ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane tekrar sık iğne, 1 2 3, bir tane ikili trabzan. Evet, bakın şöyle 3 sık iğne, bir tane ikili trabzan yapıp devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, diğer rengimize geçtik. Şöyle. Şimdi buraya bir tane üzerine aldım hemen. Şuradaki yerime bir tane ikili trabzan. Şöyle şunu aldım. Bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan. Buraya bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan. Bakın şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Bir sık iğne, bir ikili trabzan şeklinde devam edeceğiz. İkili trabzanlarımızı bu kenardaki şuralara yapıyoruz bakın. Sık iğnelerimizi zaten bunun üzerine. Diğer rengime geçtim. İlkine sık iğnemi yapıyorum. Sonra bu arada bıraktığım yere bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Araya 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3. Sonra bir tane yine şöyle ikili trabzanımı yaptım. 1 2 3 tane sık iğne, bir tane ikili trabzan. Bir, iki, üç. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Şurayı. Şimdi 3 tane sık iğne ile başlıyorum. 1
2, 3. Bakın şu yerlerin üzerlerine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra devam ediyorum. 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. Sonra bunun üzerine bir tane ikili trabzan. 1, 2, 3. Bir tane ikili trabzan. 3 tane sık iğne yapıp devam ediyoruz. Şimdi öbür rengimizi aldık. Şöyle girişimizi yapıyoruz. Buraya üzerine aldım. Hemen ilkine bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan. Sonra bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Şimdi 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane bu ikili trabzanımın hemen üstüne ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2, 3. Sonra bir tane ikili trabzan. 3 tane sık iğne yapıp bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bir tane sık iğne, tam ortada bıraktığımız yere bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra hemen yanındaki yere şöyle sık iğnemizi yapacağız. 1, 2, 3. 3 tane sık iğne yaptık. Bunun ortaya geldik. Oraya bir tane ikili trabzan,
Tekrar 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3. Evet, bu şekilde bu sırayı tamamladık. Şimdi diğer rengimize geçelim. Hemen üzerine aldım. Bir ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir ikili trabzan, bir tane sık iğne yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Evet, bakın şöyle. Şimdi yeni bundan başlayacağız buralara. Hemen diğer rengimizi alalım. Şöyle başlıyorum. 3 tane sık iğne ile 1 2 ve 3. Bakın ortaya geldim. Bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 3 tane tekrar bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Ortaya bir tane ikili trabzan, 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. Şimdi bu rengimize geçiyoruz. Kenar girişini yaptık. Hemen bir tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Şu yerimin ortasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane sık iğne ile yaparak devam ediyorum. 1 2 3. Sonra bir tane buraya ikili trabzan, 3 tane sık iğne ile devam ediyoruz. 1 2 3. 1 2 3. Evet, 3 bıraktığımız yerlere önce kenar girişini yaptık. Zincirimizi çektik. Hemen bu bıraktığım yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. 1. Şu ipimi de alayım. 2 ve 3.
Sonra bir tane sık iğne, tekrar bu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane sık iğne, 3 tane ikili trabzan. Şimdi aynı renk olan yerlerime yine ikili trabzanlar yapıyorum. Şöyle sık iğne ile başlıyoruz önce. Sonra bu ikili trabzanımızın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 3 tane sık